Bir enzim neden bir ortamda çok hızlı çalışırken başka bir ortamda neredeyse durur? Bugün sadece öğrenmeyeceğiz. Deney yaparak sıcaklık, pH ve diğer faktörlerin enzim aktivitesini nasıl değiştirdiğini bizzat gözlemleyeceğiz. Hazırsanız verilerle konuşmaya başlıyoruz. Sindirim enzimlerinin çoğu niçin midede çalışmaz? Enzimler çok seçici moleküllerdir ve her biri belirli bir çevre şartında çalışmayı sever. pH farklılığı. Ağzımız nötr, pH yaklaşık 7, midemizse çok kuvvetli bir asittir. pH yaklaşık 2. İnce bağırsaksa bazik bir ortamdır. Yapısal bozulma, denatürasyon. Ağızdan veya ince bağırsaktan gelen enzimler, midenin o aşırı asidik ortamına girdiklerinde yapıları bozulur. Enzimin şekli bozulduğu için artık iş yapamaz hale gelir. Tıpkı bir anahtarın yamulduğunda kilidi açamaması gibi, şekli bozulan enzim de besini, substratı parçalayamaz. Oda sıcaklığında bekletilen tohumların düşük sıcaklıktaki tohumlardan daha önce çimlenmesinin sebebi ne olabilir? Bu durum tamamen enzimlerin çalışma hızıyla ilgilidir. Düşük sıcaklıkta enzimler uyur. Soğuk ortamlarda moleküller çok yavaş hareket eder. Bu yüzden enzimler substratlarına çok geç rastlar ve reaksiyon çok yavaş ilerler. Optimum sıcaklık. Oda sıcaklığı 25-30 santigrat derece, bitki enzimlerinin genellikle en hızlı çalıştığı uygun, optimum sıcaklıktır. Moleküller daha hızlı hareket ettiği için enzimler besinleri hızla parçalar ve tohumun ihtiyacı olan enerjiyi hemen sağlar. Bu da çimlenmeyi başlatır. Bitki tohumları neden kuru ve serin yerde saklanır? Tohumun içinde canlı bir embriyo vardır ve biz bu embriyonun toprağa ekilmeden önce enerjisini tüketmesini istemeyiz. %15 su sınırı. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka su bulunmalıdır. Hücre içindeki su oranı %15'in altına düştüğünde enzimler durur. Tohumu kuru tutarak içindeki hayatı duraklatmış, dormansi, uyku hali oluruz. Bozulmayı önleme. Eğer ortam nemli ve sıcak olursa hem tohumun kendi enzimleri çalışıp besini tüketir hem de tohumun üzerinde küf ve bakteri gibi mikroorganizmalar üreyerek tohumu çürütür. Serin ve kuru yer tohumun uyku modunda taze kalmasını sağlar. Ünlü bir restoranın şef aşçısı olarak çalıştığınızı düşününüz. Mutfakta çalışırken düşük sıcaklıkta pişen yemeğin pişme süresinin uzadığını, yüksek sıcaklıktaysa yemeğin yanabileceğini bilirsiniz. Yemek tariflerindeki malzemelerin asit veya baz oranı dengeli olduğunda lezzetli bir yemeğin ortaya çıkacağını tahmin edersiniz. Aşçının yemek yapabilmesi için yeterli malzemesi olmalıdır. Malzeme miktarı arttıkça daha fazla yemek yapılabilir. Fakat bir noktadan sonra mutfaktaki alan ve araçlar sınırlı olduğu için ne kadar çok malzeme olsa da daha fazla yemek yapılamaz. Yeterli malzemenin olduğu durumlarda daha fazla aşçı varsa hazırlanan yemeğin miktarı artar. Kullanılan bıçak, tencere, mikser gibi araç ve gereçler de aşçıların işini kolaylaştırır ve yemek yapım sürecini hızlandırır. Hücre içinde enzimlerin de çalışmasını etkileyebilecek pek çok faktör bulunur. Sıcaklık, pH değeri, substrat ve enzim miktarı, koenzim ve kofaktörler enzim aktivitelerini etkileyerek metabolik reaksiyonların düzenlenmesini sağlar. Mutfaktaki yemek yapım sürecinde etkili olan faktörlerle enzim aktivitesini etkileyen durumlar arasında kurulabilecek ilişkileri arkadaşlarınızla tartışınız. Bir çimlenme deneyinde nemli pamuk arasına yerleştirilen 2 grup fasulye tohumundan birinci grup oda sıcaklığında, ikinci grup buzdolabında bekletilir. Oda sıcaklığındaki tohumların buzdolabındaki tohumlardan daha erken çimlendiği gözlenir. Tarımda kullanılmak üzere seçilen çeşitli bitki tohumları özel koşullara sahip, kuru ve serin tohum depolarında saklanır. Tohumlar uygun nem ve sıcaklık koşulları oluştuğunda çimlenir. Tohumun çimlenmesi için gereken biyokimyasal tepkimeler enzimler tarafından gerçekleştirilir.
Farklı sıcaklık ve pH koşulları altında enzimlerin aktivitesinin gözlenmesi için katalaz, amilaz, lipaz ve benzeri enzimler kullanılabilir. Bunlar enzim aktivitesinin ve bağımsız değişkenlerin enzim aktivitesi üzerindeki etkilerinin gözlenebileceği, kolay ulaşılabilen enzimlerdir. Katalaz enzimi, hücrelerde üretilen, serbest radikallerin etkisini azaltan antioksidan bir enzimdir. Hücrelerde çeşitli reaksiyonlar sonucu oluşan hidrojen peroksit adlı toksik bileşiği su ve oksijene dönüştürerek etkisizleştirir. Aşağıda verilen etkinlikleri gerçekleştirdiğinizde, katalaz enziminin aktivitesinin nasıl belirlenebileceğini öğrenecek, farklı sıcaklık ve pH koşullarının enzim aktivitesine etkilerini gözlemleyebileceksiniz. Evet sevgili gençler, şimdi katalaz aktivitesinin ölçümü adlı etkinliğimizi yapalım. Aşağıda uygulama basamakları verilen katalaz enziminin aktivitesini belirlemeye yönelik etkinliği öğretmen rehberliğinde gerçekleştiriniz. 1. Öğretmen rehberliğinde 5'er kişilik heterojen ekipler oluşturunuz. 2. Bir erlen içerisinde 2 tatlı kaşığı yaş hamur mayasını ya da bir paket kuru hamur mayasını 200 ml su ekleyerek yavaşça karıştırınız. Bir kapta 200 ml su ile maya, enzim kaynağı karıştırılır. 3. Aşağıdaki görselde verilen deney düzeneğini hazırlayınız. Deney tüpünü bir tıpa ve hortum yardımıyla içi su dolu ters duran dereceli silindire bağlarız. Bu sayede çıkan gazı hapsedeceğiz. Deney tüpüne hazırladığınız maya solüsyonundan 10 ml ekleyiniz. Bunun üzerine 10 ml hidrojen peroksit ekleyerek tıpayı kapatınız. Kullanılacak hidrojen peroksit çözeltisinin yeni hazırlanmış olmasına dikkat ediniz. Tüpe 10 ml maya solüsyonu ve ardından 10 ml hidrojen peroksit ekleyip hemen tıpa kapatılır. 5. Deney sürecinde laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. Önemli not: hidrojen peroksit kuvvetli bir ağartıcıdır. Cildinizi ve elbiselerinizi bu kimyasalla temas ettirmeyiniz. 6. Hidrojen peroksitin maya hücrelerinde katalaz enzimi tarafından parçalanmasıyla su ve oksijen oluşur. Reaksiyon başladığında ters çevrilmiş su dolu dereceli silindirin içinde hava kabarcıklarının çıktığını gözlemleyeceksiniz. 5 dakika boyunca açığa çıkan hava kabarcıklarını sayarak sonucu aşağıdaki tabloya yazınız. Katalaz enzimi ve hidrojen peroksit miktarlarının enzim aktivitesi üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. Hidrojen peroksit, reaksiyon sırasında katalaz enziminin aktif bölgesine bağlanır. Bu bağlanma süreci, indüklenmiş uyum veya anahtar-kilit ilişkisi şeklinde gerçekleşebilir. Enzim-substrat ilişkisi sonrası katalitik tepkime gerçekleşir ve hidrojen peroksit, su ve oksijen moleküllerine dönüşür. Bu süreçte katalaz enziminin yapısı ve miktarı değişmez. Okay, this is going to be a quick demonstration of the setup for the enzyme lab. Basically, the idea is that we're going to have different concentrations of enzyme and substrate in the reaction chamber here, and we're going to see how quick the reaction is going. Now, in order to do that, we are going to have to capture the oxygen gas that is going to be produced because we're working with hydrogen peroxide and the enzyme catalase. The enzyme catalase breaks down the hydrogen peroxide into oxygen and water. So we're going to capture the oxygen that is being produced in the reaction chamber and traveling through the hose, and then we're going to have a way to capture and see how fast the oxygen is being produced. To do that, we're going to take a 50 milliliter graduated cylinder and fill it right up to the tippy top, and then we're going to overturn this in the water, which takes some practice, but you'll be able to get used to it. Now we have a column of water here, so we're going to put the end of this hose underneath carefully the graduated cylinder and hold it up. Now any oxygen gas that's produced in the reaction chamber will travel through the hose and end up displacing this column of water as the gas accumulates. So we will be able to see how quickly the gas is accumulating in the graduated cylinder as it displaces the water. So let me just give a little bit of a demo. It might be a slow reaction, so I'm just going to, just as an example, here's some enzyme,
Now you got to have a system and be ready to go with your partner timing and have somebody who's going to collect data. And because as soon as you add the substrate to the reaction chamber, the reaction is going to occur. So you want to get the cork on there as quick as possible and start the stopwatch and take measurements every 10 seconds of how much gas has been produced. So if I pour the substrate in there and I cork it and I agitate it by leaving it on the desk, and I just agitate it like this, you'll see the reaction rate is kind of slow, but there are some bubbles being produced. So after 10 seconds you would look, looks like there's just not even hardly 1 milliliter of gas released yet. The reaction rate is going kind of slowly. Another 10 seconds, your partner would call out 20, and you would say, okay, there's about 2 milliliters. Then they would call out 30, you'd say 3. And so on, and you would do that every 10 seconds until you get to 90 seconds. Once you're done with that trial, you can take the graduate cylinder and let the water out. You can take the cork out of your reaction chamber and pour it in the sink, rinse it out well, and then you're ready for your next mixture of enzyme and substrate. You probably have to scoop out some of the water so it doesn't overflow. This is a messy lab, so if you spill a little water, that's okay. And then you would just do the whole thing over again. Fill up the graduated cylinder to the tippy top, tip it over, add a little more water in here, make your next mixture, get everything all set, put your hose under carefully, and start your next trial after you've added it in, okay? Then once you're done, the same thing, undo and repeat for all of the trials. I hope that was helpful. Değerlendirme 1. Ekip olarak elde ettiğiniz sonuçları diğer ekiplerin sonuçlarıyla karşılaştırınız. Diğer gruplarla karşılaştırma. Eğer başka bir grup bizden daha fazla kabarcık saydıysa, muhtemelen mayaları daha tazedir veya sıcaklıkları biraz daha yüksektir. 2. Aynı deney koşullarında hidrojen peroksit konsantrasyonu veya maya miktarı artırıldığında deney sonuçlarınızda nasıl bir değişiklik olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Değişkenlerin etkisi. Eğer maya miktarını artırırsak daha fazla enzim iş başına geçeceği için reaksiyon hızlanır ve kabarcık sayısı artar. Hidrojen peroksit, substrat artarsa enzimler boyana kadar hız artar, sonra sabit kalır. Evet gençler, şimdi de enzim aktivitesini etkileyen koşullar adlı 7. etkinliği yapalım. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek pH ve sıcaklığın enzim, katalaz aktivitesine etkilerinin belirlenmesine yönelik deneyi gerçekleştiriniz. Deney sonundaki değerlendirme sorularını cevaplayınız. Etkinlik sonunda deney raporunuzu kare kod ile verilen deney tasarlama raporu formatına uygun olarak hazırlayınız. Deney tasarlama raporu, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanacaktır. Bu formlara etkinliğin sonundaki kare kodları okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 15, Form 16'dan ulaşabilirsiniz. Öğretmen rehberliğinde 5'er kişilik heterojen gruplar oluşturunuz. Farklı pH ve sıcaklık değerlerinin enzim aktivitesine etkisini gözlemlemek için yapacağınız deneyde, katalaz aktivitesinin ölçümü, 6. etkinlik, deneyinden farklı kullanılabilecek malzemeleri ekip olarak belirleyip aşağıdaki tabloya yazınız. 3. Yapacağınız deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini belirleyerek aşağıdaki tabloda ilgili kutucuklara yazınız. 4. Katalaz aktivitesinin ölçümü deneyindeki yöntemi dikkate alarak, farklı pH ve sıcaklık değerlerinin katalaz enzim aktivitesi üzerine etkisini ölçebileceğiniz deneyler tasarlayınız. 5. Tasarladığınız deneylerde ortam sıcaklığını ve pH değerini değiştirebileceğiniz malzemeleri, ortamları kullanınız.
6. Deney sürecinde olası hata kaynaklarını en aza indirmek için gerekli tedbirleri alınız. Bu süreçte kontrol değişkenlerinin sabit tutulması gerektiğini unutmayınız. Her tüpe 10 ml maya ekleyerek sıcaklık veya pH ortamlarını hazırlıyoruz. Sabit tutulması gereken değişkenlerin enzim, sübstrat miktarı değişmemesine dikkat ederek hata payını azaltıyoruz. Laboratuvar güvenliği için eldiven ve önlüklerimizi kullanıyoruz. 7. Sıcaklığın ve pH değerinin katalaz aktivitesine etkisini belirlemek için bağımsız değişkenlerin değiştirildiği koşullarda katalaz aktivitesinin ölçümü deneyini gerçekleştiriniz. Her deneyde 5 dakika boyunca ölçülen kabarcık sayısını aşağıdaki tablolara yazınız. Aşağıda örnek deney sonuçlarını inceleyiniz. Yukarıda verilen ve elde ettiğiniz sonuçları not ettiğiniz tabloları kullanarak sıcaklığın ve pH değerinin katalaz enzim aktivitesi üzerine etkilerini aşağıdaki grafiklere çiziniz. Lütfen dikkat, grafikler örnek olarak çizilmiştir. 9. Deney sonuçlarınızı aynı bağımsız değişkeni ve aynı parametreyi çalışan farklı grupların deney sonuçları ile karşılaştırınız. Sonuçlar arasında farklılıklar varsa bunun nedenlerini tartışınız. Diğer grupların verileriyle kendi verilerimizi karşılaştırdığımızda, kabarcık sayılarındaki farklılıkların maya tazeliğinden veya sıcaklık ölçümündeki küçük sapmalardan kaynaklanabileceğini tartıştık. 10. Bu deneyden elde edilen sonuçların her enzim için genellenip genellenemeyeceğini arkadaşlarınızla tartışınız. Bu sonuçlar tüm enzimler için genellenemez. Örneğin mide enzimi pepsin, pH 2'de en hızlı çalışırken katalaz enzimi nötr ortamı tercih eder. 11. Deneyden elde ettiğiniz sonuçlardan yola çıkarak, mide asitliğini değiştirebilecek asitli içecekler tüketilmesinin midedeki sindirim enzimlerinin çalışmasını nasıl etkilediğini açıklayınız. Asitli içecekler, midenin pH dengesini değiştirdiğinde, midenin kendi sindirim enzimlerinin, pepsin gibi, çalışma verimi düşebilir ve bu da sindirim sürecini olumsuz etkiler. 12. Gıdaların uzun süreli saklanması, peynir ve yoğurdun mayalanması süreçlerinde ortam sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiğinin nedenlerini deneylerinizde ulaştığınız sonuçlara göre açıklayınız. Saklama. Düşük sıcaklıklarda enzimler durduğu için gıdalar bozulmadan uzun süre saklanabilir. Mayalanma. Peynir ve yoğurt mayalarken sütün ılık olması, enzimlerin en hızlı çalıştığı optimum sıcaklığın sağlanması içindir. 13. Gerçekleştirdiğiniz deneyleri ve deney sonuçlarınızı yansıtacağınız deney raporunu deney tasarlama formuna göre hazırlayınız. Bugün enzimlerin rastgele değil, belirli koşullara bağlı olarak çalıştığını deneylerle gördük. Artık şu soruyu sormanız gerekiyor. Bu enzimler hücre içinde tam olarak nerede ve nasıl görev yapıyor? Bir sonraki derste hücre ve alt birimlerini inceleyerek bu sorunun cevabını derinleştireceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim. Biotcast